Merhaba sevgili seyirciler. Komünist Gündem'in bu haftaki bölümüne hepiniz hoş geldiniz. ...14 Ekim tarihinde grev kararı alan Kartal Belediyesi işçileri... ...işveren sendikası ile yapılan görüşmelerden sonuç alınamaması nedeniyle... ...30 Ekim çarşamba günü greve çıktı. Gece geç saatlerden itibaren buluşan işçileri TKP Kartal İlçe Örgütü yalnız bırakmadı. Sabah saatlerinde belediyenin çeşitli yerleşkelerinde bir araya gelmeye devam eden işçilerle gün boyu dayanışma sürdürüldü. Sürecin detayları için sözü sefalet ücretine boyun eğmeyen Kartal Belediyesi işçilerini ziyaret eden TKP Parti Meclisi üyesi Mesut Gülçiçek'e bırakıyoruz. Kartal Belediyesi işçileri bugün de grevdeler. Dün gece geç saatlerde grev ateşini yakmışlardı. Türkiye Komünist Partisi olarak yanlarındaydık. Bu sabah da bu kararlılığın bir parçasıyız. Gün boyu belediye işçilerinin yanında olacağımızı ilan ediyoruz. Tek mesele burada bulunmamız değil, Kartal'da bulunan 3 tane semt evimizde Kartal Belediyesi işçilerinin yanında olduğunu ilan ediyor. Buradan diğer birimleri, diğer yerleşkelere, işçi arkadaşlarımızın yanına geçeceğiz. Belediye işçilerinin yanındayız. 29 Ekim Salı günü İstanbul'da Kartal Halk Temsilcileri Meclisi lokali açıldı. Dayanışmayı ve mücadeleyi yaygınlaştırmayı hedefleyen lokalin açılışında avukat Gökmen Dumlu, Kartal Halk Temsilcileri Meclisi adına bir konuşma yaptı. Dumlu, "Bugün önemli bir gün bizler için. Çünkü bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Kurulan bir saltanat vardı, yıkıldı. Ama bugün ülkemizde tekrar haramilerin kurduğu bir saltanat var. Bizler de bu saltanatı yıkacağız" diyerek açılışa gelenleri bu karanlığa karşı birlikte mücadele etmeye davet etti. Artan kadın cinayetleri ve kadına dönük şiddete vurgu yapılan etkinlik Ekim Korosu'nun söylediği şarkılarla sona erdi. İzmir Bornova'da bulunan Çamdibi Semtevi, Ekim ayının başında bir aydınlanma seferberliği başlattığını duyurmuştu. Bu kapsamda düzenlenen çocuklara yönelik eğlenceli tarih atölyesi geçtiğimiz pazar günü son dersini işledi. Yaratıcı drama yöntemlerinin kullanıldığı atölyenin son gününde çocuklar el baskısı yaptı ve Semtevi'nde bir cumhuriyet köşesi oluşturdu. Çocuklar atölyede eğlenip öğrenirken ebeveynler de Ekim ayı boyunca öğretmen eşliğinde eğitimde marif modelini, uzman psikolog eşliğinde çocuklarda ekran bağımlılığı ile akran zorbalığını konuştu. Semtevi yarı yıl tatilinde de çocuklarla Bornova'da bulunan Yeşilova Höyüğü'nü ziyaret etmeyi planlıyor. Türkiye Komünist Partisi, Cumhuriyet'in 101. yılına ilişkin "Cumhuriyet geleceğimizdir" başlıklı bir açıklama yayımladı. Yıkanlara, satanlara inat, Cumhuriyet'e sahip çıkmalıyız vurgusuyla TKP, Cumhuriyet'i yeniden ayağa kaldırmak isteyenleri selamladı. Geçtiğimiz hafta sonu birçok noktada düzenlenen halk buluşmalarında TKP üye ve dostları yeni bir cumhuriyeti kurma iradesiyle yan yana geldi. TKP örgütleri 29 Ekim'de ayrıca Cumhuriyet'in 101. yılı için Cumhuriyet yürüyüşleri düzenledi. Bağımsızlık, laiklik, cumhuriyet ve sosyalizm için "Kahrolsun saltanat, yaşasın cumhuriyet. Şeriata, faşizme, karanlığa geçit yok. Cumhuriyet bizim, yaşasın sosyalizm" sloganlarıyla yapılan etkinlik ve yürüyüşleri izliyoruz. Bu yobazlardan, bu sömürücülerden kurtulursak biz hep beraber kardeşçe kendimizi özgür ve eşit bireyler olarak hissettiğimiz bir ülkede yaşarız. Bu ülkeyi kuracağız biz hep beraber. İnsanca bir yaşam istiden ne gelecek? İnsanca bir yaşam istiden ne gelecek? 101 yıl önceki heyecanı yeniden yaşatacağız bu ülkede. Bize bir devrim gerek. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın eşitlik, yaşasın özgürlük, yaşasın adalet, yaşasın sosyalizm. Ya çete düzeni, ya sosyalizm. Ya çete düzeni, ya sosyalizm.
Türkiye Komünist Partisi'nin 29 Ekim günü yaptığı açıklama basında da ilgi uyandırdı. Cumhuriyetin bir yüzyılı tamamlayamadığı vurgusunun yapıldığı açıklamada sermaye sınıfının tüm ilkeleri çürüttüğü, tüm kazanımlara saldırdığı kaydedildi. Açıklamaya yayın organlarında geniş yer ayrıldı. Türkiye Komünist Partisi, Cumhuriyet'in ilanının 101. yılını Ankara, İzmir ve İstanbul'da büyük halk buluşmalarıyla karşıladı demiştik. Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan, etkinliklerde yaptığı konuşmalarda yeni çözüm sürecine ilişkin değerlendirmelerde de bulundu. İstanbul'da yapılan etkinlikte önce 101 yıl önce saltanatı yıkıp Cumhuriyeti kuran, öncesinde saraya ve işgale karşı milli kurtuluş mücadelesini örgütleyen herkesi ama başta Mustafa Kemal'i saygıyla selamlamak istiyorum diyerek konuşmasına başlayan Okuyan sözlerini şöyle sürdürdü. Biz arkadaşlar Türkiye Komünist Partisi olarak Kürt meselesini nasıl çözeceğimizi açıkça ilan ettik. Herkesten bunu bekleriz. Karnından konuşmasın kimse. Kimse yüzüne maske takarak konuşmasın. Kim ne diyorsa, ne istiyorsa, nasıl çözecekse bunu söylesin. Şimdi Bahçeli elini uzattı. Sonra dedi ki Öcalan gelsin mecliste DEM grubuna konuşma yapsın. Tamam da Bahçeli'nin projesi ne? Erdoğan'ın projesi ne? Ya da DEM Parti'nin projesi ne arkadaşlar? Anlaşılmıyor. Her kafadan bir ses çıkıyor. Birileri federasyon diyor. Birileri özellik diyor. Birileri demokratik cumhuriyet diyor. Açın nedir bu? Çünkü TKP çok basit bir şey söylüyor. Arkadaşlar, bir, çözüm olacaksa bugünkü Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde olacak. Birinci koşul bu. İki, bu ülkenin kaynakları bu ülkede yaşayan bütün yurttaşlarımıza eşit dağıtılmak zorunda. Neden biz devletçi bir ekonomi, planlı bir ekonomi diyoruz? Bu ülke topyekun kalkınsın. Arkadaşlar, özellikle, yerellikle, ademi merkeziyetçilikle olmaz bu iş. Merkeziyetçi bir planlama gerekir ki Adıyaman'da kalkınsın. Merkeziyetçi bir planlama gerekir ki Şırnak'ta kalkınsın. Kaynaklar oraya da gitsin. Şırnak kendi kaynaklarını bulsun derseniz oraya çok uluslu tekeller düşüşür. Orada düşük ücret olur. Düşük asgari ücret olur. Hayır. Sosyalizmde arkadaşlar bu ülkede kalkınmamış tek bir yer bırakmayacağız. Eğitilmemiş tek bir yer bırakmayacağız ve o Türkiye'de Kürt sorununun önemli kaynaklarından birisi olan aşiret düzeninde parça parça. Ankara'da yapılan etkinlikte ise Cumhuriyet ve komünistler arasındaki bağa ilişkin tarihsel örnekler veren Kemal Okuyan, kapitalizmin aklımıza ve tarihimize saldırılarından bahsederken, tarikatlar eliyle gericilerin bu ülkede Cumhuriyet'in tüm kazanımlarını ortadan kaldırmaya çalıştığını vurguladı. Buluşmalarda yapılan konuşmalara basın organlarında yer verildi. Türkiye Komünist Partisi İzmir İl Örgütü 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Karabağlar'ın Uzundere mahallesinde yıkım kararı olmasına rağmen emniyet desteği verilmediği için yıkılamayan İsmail Ağa cemaatine ait yurt ve Kur'an kursu binasına karşı protesto yürüyüşü düzenledi. Yürüyüş sırasında yurda giden yolların lüks araçlarla kapatılması dikkat çekerken güvenlik güçleri de binanın etrafında kalkanlarla koruma önlemi aldı. Partililer adına konuşan TKP üyesi Adem Yağız şunları söyledi. Yanı başımızda tarikatlar, cemaatler örgütlendiği sürece kendi mahallemizde dahi güvende değiliz. Yurdun önüne çekilen lüks araçlar semtimizde rahatça gezerken yıkım için gelen belediye ekipleri kim olduğunu bilmediğimiz eli sopalı, cübbeli, sarıklı insanlar tarafından engelleniyor. Yapılan eylem birçok ulusal ve yerel basın organında tarikat yurduna polis kalkanı şeklinde yer buldu. Büyük sermayenin örgütü TÜSİAD'ın 29 Ekim'de yaptığı Cumhuriyet değerlerine ve kazanımlarına sahip çıkmanın yolu demokrasi, laiklik, ifade özgürlüğü ve hukukun üstünlüğü ilkelerine sıkı sıkıya bağlı kalmaktan geçiyor. Cumhuriyetimizin 101. yılı kutlu olsun açıklamasına Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan X hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. TÜSİAD'ın derdi ne laiklik ne çağdaşlık denilen paylaşımda patronların çelişkisine dikkat çeken Okuyan,
Bir yandan toplumun, emekçi halkın uyanışının önüne geçmek için laikliğin ayaklar altına alınmasını isterler. Diğer yandan da dinci iktidarın eğitim sistemini çökerterek kendilerine ucuz ama yetişmiş işçi tedarikini aksatmasına içerlerler, dedi. Basın organları açıklamaya "Komünizm de ister misiniz?" başlığıyla yer verdi. Sarar mağazalarında çalışan işçiler, şirketin toplu sözleşme masasına oturması, maaşlarda artış ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle yurdun farklı noktalarındaki şubelerde 60 gündür iş yavaşlatma eylemlerini sürdürüyor. Samsun'da bir AVM'de bulunan Sarar mağazası işçileri de greve başladı. Patronların ensesindeyiz, haberleşme ve dayanışma ağına konuşan işçiler, 40 bin liraya takım elbise satan bir mağazada çalışıyoruz ancak bize uygun görülen maaşlar asgari ücreti geçmiyor. Yasal çoğunluğu sağlamamıza rağmen şirket toplu sözleşme masasına oturmayarak sendikal haklarımızı engellemeye çalışıyor. Bu emeğe darbedir. Yetkililere sesleniyoruz. Biz hakkımız olandan başkasını istemiyoruz, dedi. İşçilerin eylemleri basında çok geniş bir şekilde yer aldı. Sarar işçileri ve tüm emekçilerin hak mücadelelerini selamlıyor. Bu haftaki Komünist Gündem'in burada sonuna geliyoruz. İyi haftalar dileriz.